Gerçek özgüven nedir? Kendini öven biri mi? Sahneyi domine eden mi? Hayır. Gerçek özgüven, konuşmayan birinden gelir. Kıpırdamaz. Açıklama yapmaz. Ama o odadaysa herkes onun farkındadır. Ve bu, insanları çılgına çevirir. Machiavelli'ye göre, bu tür insanlar toplumun dengesini bozar. Çünkü sessizlikleri bile güçtür. Şimdi, bu karanlık özgüvenin sırrını öğrenmeye hazırsan. Başlayalım. Onlar senin gücünden korkmuyorlar. Senin hareketsizliğinden korkuyorlar. Daha az konuşuyorsun. Ama bunu yaptığınızda sizi dinlerler. Gürültülü olduğunuzdan değil, kasıtlı olduğunuzdan. Sen kovalamazsın. Sen gözünü bile kırpmıyorsun. Ve bu, insanları öfkeden daha fazla huzursuz ediyor. Senin ne düşündüğünü bilmiyorlar. Ne istediğinizi bilmiyorlar. Ve okunamayan şey kontrol edilemez. Soğuk, mesafeli, çok hesapçı olduğunuzu söylüyorlar. Peki ya bu bir kusur değilse? Peki ya gücünüzün kaynağı buysa? Niccolo Machiavelli, bir yöneticinin asla çaresizliğini belli etmemesi gerektiğine inanıyordu. Çünkü açlığınızı gördükleri anda size sahip oluyorlardı. Güven her zaman gürlemez. Bazen sessizce bekler, her şeyi izler ve sadece istediği zaman hareket eder. Burada kibirden söz etmiyoruz. Burada sahte olmak veya umursamıyormuş gibi davranmak söz konusu değil. Önemli olan neyi ortaya çıkaracağınızı seçmek ve neyi ortaya çıkarmayacağınızı ustalıkla belirlemektir. Bu, varlığınızın sahibi olmakla ilgili. Öylesine kesin ki dünya buna cevap vermek zorunda kalıyor. Çoğu insan tepkiye bağımlıdır. Sessizliği gürültüyle doldururlar. Hissetmedikleri duyguları, sadece canlıymış gibi görünmek için sergiliyorlar. Ama görülme telaşında bütün güçlerini kaybediyorlar. Ve sen hareketsiz kal. Boşluğu doldurmak için acele etmiyorsunuz. Sessizliğin uzamasına izin verdin. Ve o sessizlikte bir şeyler değişiyor. İnsanlar merak etmeye, çok düşünmeye, kendilerinden şüphe etmeye başlıyorlar. Çünkü insan hiçbir şey ortaya koymazsa dünya her şeyi yansıtır. Bu video gerçek özgüvenin en karanlık özelliğini ortaya çıkaracak. Gerçek özgüven çoğu insanın korktuğu, yanlış anladığı veya asla ustalaşamadığı bir özellikten doğar. Bunu daha önce bir odaya giren ve hiçbir şey söylemeden orayı sahiplenen adamda görmüşsünüzdür. Dilenmeyen, kovalamayan, yılmayan ve yine de bir şekilde her şeyi elde eden kişide. Dünya sana konuşmayı, kendini kanıtlamayı, görünür olmayı öğretiyor. Ama Makaveli gerçeği biliyordu. Güç kovalamaz. Bekler. Ve dünya çığlık atarken sakin kalan adam her zaman kontrol sahibi olandır. Hareketin anlamla karıştırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. En hızlı konuşanın en bilge sanıldığı, ses yüksekliğinin değer olarak görüldüğü, sessizliğin insanları rahatsız ettiği bir yer. Topluma adım attığınız andan itibaren tepki vermeniz, anında karşılık vermeniz, kendinizi kanıtlamanız, fikirlerinizi savunmanız, her hakarete karşılık vermeniz, her sessizliğe gürültüyle karşılık vermeniz öğretiliyor. Sosyal medya bu hastalıktan besleniyor. Öfke, onay arayışı ve ilgi bağımlılığının bitmek bilmeyen bir akışı. Birisi paylaşım yapıyor, birisi tepki gösteriyor, birisi alkışlıyor, birisi iptal ediyor. Artık önemli olan gerçek değil. Zamanlama meselesi. En hızlı kim cevap verebilir? En çok kimler görülebilir? Ama ne kadar tepki verirseniz, o kadar çok şey ortaya çıkar. Ve ne kadar çok şey ortaya koyarsanız, sizi o kadar çok tahmin edebilir, manipüle edebilir ve kontrol edebilirler. Çoğu insan bunu fark etmiyor çünkü çoğu insan düşünmüyor, icraat yapıyor. Onlara, merkezleri pahasına bile olsa alkış peşinde koşmaları öğretildi. Tepkiselliği güç sanıyorlar. Duygusal patlamalarının kendilerini özgün kıldığına inanıyorlar. Yeterince yüksek sesle bağırırlarsa, yeterince görünür şekilde ağlarlarsa veya yeterince alenen öfkelenirlerse saygı göreceklerdir. Ama bu saygı değil. Muhteşem bir gösteri. Ve gösteri sona erer. Gerçek şu ki, tepkisel insanları kontrol etmek en kolaydır. Onlar doğru ipin çekilmesini bekleyen kuklalardır. Yanlış bir kelime söylersem patlarlar. Biraz övgüde bulunun, eriyorlar. Onların spot ışıklarını al onu geri istiyorlar. Duygularını yönetmiyorlar.
Duyguları onları yönetiyor. Ve işte en korkutucu kısmı. Toplum bunu ödüllendirir. Ne kadar çok ses çıkarırsanız o kadar çok dikkat çekersiniz. Ne kadar dramatik olursa o kadar viral olur. Ne kadar tepkisel olursa o kadar görünür olur. Ancak toplumun ödüllendirdiği şeyler her zaman saygı duyduğu şeyler olmayabilir. Sürekli tepki veren bir adam ilgi çekebilir ama asla kontrolü ele geçiremez. Çünkü insan derinlerde anlamadığı şeyden korkar. Öngöremeyecekleri şeylerden korkarlar. Gözünü kırpmayan adamdan korkarlar. Çünkü onun ne düşündüğünü bilmezler. Çılgın bir dünyada hareketsizlik, edilgenlik olarak görülmez. Tehlike olarak görülüyor. Tepki vermeyi reddettiğinizde okunmaz hale gelirsiniz. Ve okunamayan adam her zaman odadaki en güçlü kişidir. Kendinize şunu sorun. Sessizlik neden insanları kaygılandırır? Siz cevap vermediğinizde neden kendilerini açıklamaya çalışıyorlar? Siz sadece durakladığınızda neden aşırı paylaşım yapıyorlar? Çünkü ne düşündüğünüzü söyleyemezler. Ve birisi sizin düşüncelerinizi tahmin edemediğinde, bir sonraki hamlelerinizden korkarlar. Tepki dünyasında kontrol, oyun oynamayan, haklı olduğunu kanıtlamaya ihtiyaç duymayan, duyulmak için yalvarmayan, sadece görünür olmak için sesini yükseltmeyen adamdadır. Dikkat çekmek için konuşmuyor. Direkt konuşuyor. Ve eğer söylenmeye değer bir şey yoksa, hiçbir şey söylemez. Bu pasiflik değildir. Bu bir stratejidir. İşte güç budur. Çünkü hareketsizlik, uykuda olduğunuz anlamına gelmez. Yani cerrahi bir hassasiyetle izliyor, ölçüyor, hesaplıyor, anı seçiyorsunuz. Dünya konuşmaya koşuyor. Vurmak için beklersin. Ve dürtü ile eylem arasındaki o boşlukta, gürültüyü baskınlıktan ayıran özellik yatar. Çünkü tepki vermeyen kişi zaten kontrolü elinde bulunduran kişidir. Gerçekten güçlü her adamın taşıdığı bir özellik vardır. Ama neredeyse hiç kimse bundan bahsetmiyor. Çünkü bu bir güç gibi görünmüyor. Liderliğe benzemiyor. Hiç güvene benzemiyor. Durgunluk, sessizlik, mesafe, kopukluk gibi görünüyor. Performansı iyi olmadığı için gözden kaçırılması kolaydır. Bize özgüvenin, gösterdiği şeylerden anlaşılması öğretiliyor. Cesaretli konuşmacı, geniş gülümseme, göz teması kurarak el sıkışma, odada yer kaplayan adam. Ama gerçek, yadsınamaz, dokunulmaz güven, görünürlüğün peşinde koşmaz. Alkışa ihtiyacı yok. Varlığını bilmek için görülmesine gerek yok. Çünkü onun kuvveti itidalden gelir. İşte karanlık özellik budur. Duygusal kopukluk, anlaşılmazlık, ateş altında soğukkanlılık, her şeyi hissedip hiçbir şeyi açığa çıkarmama yeteneği. Patlayabileceği zaman kendini tutan adamdır. Hakim olabilecekken daha az konuşan. Herkes acele ederken bekleyen, zayıf olduğu için değil, içeride çoktan kazandığı için, dış dünyanın onu sarsmaması için bekleyen kişidir. O, fırtınanın gözüdür, yüzeydeki sükunettir. Ama yeterince yaklaşırsanız, içinde tuttuğu ateşi hissedersiniz. Onu korkutucu yapan da budur. Ortalama bir insana bu özellik kibir gibi görünüyor. Üşüdüğünü söylüyorlar. Umurunda değil. Bağlantısı koptu. Ama anlamadıkları şey şu. Geri çekilmek, saldırmaktan çok daha fazla güç gerektirir. Aşırı paylaşım yapmaktansa okunmamak için çok daha fazla zekaya ihtiyaç var. Bu özelliği kazanmış olan adam, kendisini beklemeye, duyguyu hissetmeye ama harekete geçmemeye alıştırmıştır. Anlaşılmakta teselli aramıyor. Anlaşılmamaktan güç alıyor. Bu pasiflik değildir. Kesinliktir. Donup kalmakla, pozisyon almak arasında fark vardır. Susmak ile önce başkalarını konuşturmak arasında. Çoğu insan aradaki farkı anlayamaz çünkü güçlerini kazanmak için hiçbir zaman çaba harcamamışlardır. Kendilerini güvende hissetmek için onaylanmanın peşinde koşarlar. Kabul görmek için aşırı açıklamalar yapıyorlar. Sorgulanmamak için hızlı hareket ediyorlar. Ama karanlık karakterli adam rahatsızlıktan kaçmaz. Bunu bir zırh gibi derinin altında taşıyor. Bunu gerçek hayatta gördünüz. O, odaya girip hiçbir şey söylemeyen adamdır. Ama herkes dönüyor. Her tartışmaya girmeyen ama konuştuğunda herkesi susturan.
İş yerinde çok gürültücü bir lider olmasa da, kimsenin hayal kırıklığına uğratmak istemediği bir isim. İlişkilerde duygusal olarak soğuk değildir. Kendini ucuza sunmuyor. O, anlık dürtülerle mesaj atmıyor. Seni kazanmak için kendini anlatmıyor. Seçilmek için yalvarmıyor. Enerjisi konusunda seçicidir. Ve bu seçicilik ego sanılıyor ama aslında disiplindir. Bu tür bir varlığın sahte olması mümkün değildir çünkü bu, yıllarca süren sessizlik, başarısızlık ve özdenetimin sonucudur. Bir gecede okunmaz hale gelmezsiniz. Kırıldığınızda ve bunu duyurmamayı seçtiğinizde okunmaz hale gelirsiniz. Acıyı o kadar derinden hissettin ki, artık önce başkalarının konuşmasına izin veriyorsun. Konuşmaktan korktuğunuz için değil, çoğu gürültünün yanıt vermeye değmediğini fark ettiğiniz için. Bu karanlık özellik başkaları için rahatsız edicidir. Çünkü onların illüzyonlarını yok eder. Sen hareketsiz kaldığında, başkaları kendini gösterir. Hiçbir şey söylemediğinizde, çok fazla şey itiraf ediyorlar. Açlık göstermediğinizde, ne sakladığınızı merak ederler. Ve bu gizem, bu erişim eksikliği, size kontrolü veren şeydir. Ama şunu açıkça söyleyelim, bu özellik hissizleşmekle ilgili değil. Duygusal bir kapanma değil bu. Duygusal egemenliktir. Hala her şeyi hissediyorsun. Sadece hissettiklerin tarafından yönetilmiyorsun. Ne zaman ifade edeceğinizi siz seçersiniz. Neyi ortaya çıkaracağınızı siz seçin. Ve seçtiğiniz için varlığınız kutsal hale gelir. Sessizliğin pahalıya mal olur. Sonunda tepkiniz geldiğinde, tepkinizin bir ağırlığı vardır. Gerçek güveni performanstan ayıran şey budur. Güven gürültüde bulunmaz. Kontrolde bulunur. Ve kontrol, sizi çeken her şeye tepki vermeyi bıraktığınız anda başlar. Niccolo Machiavelli nezakete inanmıyordu. Güce inanıyordu ama bağıran, gösteriş yapan, dikkat çeken türden bir güce değil. Daha karanlık bir biçimi, algılama sanatını inceledi. Ve ortaya çıkardığı şey hem korkutucu hem de gerçekti. Olmak yeterli değil. İnsanın var gibi görünmesi gerekir. Machiavelli'nin dünyasında gerçeklik kırılgandı. Başkalarının ne gördüğünü kontrol etmeyi bilirseniz, onu yeniden şekillendirebilir, manipüle edebilirsiniz. Çünkü algı kontrol demektir ve çaresizlik onu kaybetmenin en hızlı yoludur. Yöneticileri asla korkularını belli etmemeleri, asla ihtiyaçlarını belli etmemeleri konusunda uyardı. Çünkü insanlar sizin uzandığınızı gördükleri anda içgüdüsel olarak geri çekilirler. Kalabalık zalim değil, güç psikolojiktir ve açlığınızı hissettikleri anda size sahip olduklarını anlarlar. Machiavelli'nin düşüncesinin temelinde sürekli bir gerilim yatar. Veru v Fortuna. Veru erdem değildir. Bu bir güç. İrade, karakter gücü, kendi kaderini şekillendirebilme yeteneği. Fortuna şanstır, kaostur, hayatın kontrol edilemeyen güçleridir. Hazırlıksız olanları boğan bir fırtınadır. Machiavelli, güçlü bir adamın veruyu geliştirebilmesi için kendine hakim olmayı öğrenmesi gerektiğine inanıyordu. Böylece fortuna vurduğunda, o yok olmasın. Ve hiçbir şey veruyu baskı altında tutmak, disiplin altına almak ve kayıtsız kalmak kadar güçlendirmez. Çünkü fırtına geldiğinde paniğe kapılan adamın aslında hiç gerçek gücü yoktur. Ama hareketsiz duran, başkaları ürperirken gözlerini açık tutan, fırtınaya dönüşen kişi odur. Machiavelli ayrıca bir yöneticinin hem tilki hem aslan olmayı bilmesi gerektiğini öğretti. Aslan, ham gücü, kuvveti, saldırganlığı ve hakimiyeti temsil eder. Tilki kurnazlığı, inceliği, stratejiyi ve aldatmayı temsil eder. Hayatta kalmak için her ikisine de ihtiyacınız var. Aslan kurtlarla savaşır. Tilki tuzaklara girmeden önce onları fark eder. Ama çoğu kişinin gözden kaçırdığı şey şu: tilki kükremez. Sessizce izliyor. Farkında değilmiş gibi davranıyor. Ve sonra mükemmel anda, o an gelir. Duygusal kopuşun gücü budur işte. Güç çalışması yapmanıza gerek yok çünkü ne zaman ne yapacağınıza zaten karar vermişsiniz. Okunmaz hale geliyorsun. Zayıflığı gizlemek için değil, stratejinizi korumak için. Machiavelli sizin güçlü olup olmadığınızı umursamıyordu. İnsanların senin güçlü olduğuna inanmasını önemsiyordu. Senin nazik olup olmadığını umursamadı.
Nezaketin imajınıza hizmet edip etmediğini önemsiyordu. Sevilmektense korkulmak çok daha güvenlidir. İkisi birden olamazsan eğer. Çünkü aşk kırılgandır. Kırılganlık gerektirir. Ama korku soru sormadan itaat eder. Şimdi bir an duralım. Bu herkesi manipüle etmeniz gerektiği anlamına mı geliyor? Sayı. Yani, dünya zaten size bunu yapıyorsa, nasıl algılandığınızı iyi kavramanız gerekir. Kaosun ortasında sakin kaldığınızda, insanlar sizin onların bilmediği bir şeyi bildiğinizi varsayarlar. Hakarete tepki vermeyince, kendilerine bir darbe indirip indirmediklerini sorguluyorlar. Yavaşça, dikkatli bir şekilde hareket ettiğinizde, onlar da sizin ritminize uyum sağlamaya başlarlar. İşte Machiavelli'nin aksiyon hali. Duygusal iklimi zorla değil, varlığınızla belirlersiniz. Çoğu insan kendine güvendiğini kanıtlamak için acele eder. Bağırıyorlar, gösteri yapıyorlar, poz veriyorlar ve bütün bunları yaparken aslında olmadıklarını kanıtlıyorlar. Ama hiçbir şey göstermeyen, az konuşan, herkes çırpınırken yüzünü kıpırdatmayan adam, insanları korkutur çünkü insanlar onun sınırlarını bulamazlar. Nereden başladığını, ne düşündüğünü bilmiyorlar. Ve bilinmeyen, açıklanandan her zaman daha fazla güce sahiptir. Machiavelli'nin erdemin kendisinden çok, görünüşünün daha yararlı olduğu uyarısının nedeni budur. Ahlaktan nefret ettiği için değil, iktidar tiyatrosunu anladığı için. Taht en güçlünün elinde değildir. Hikayeyi kontrol edenin elindedir. Ve bu hikaye, kendinizi nasıl taşıdığınızla, baskı altında nasıl nefes aldığınızla, insanların yalnızca görmelerini istediğiniz şeyleri görmelerine nasıl izin verdiğinizle yazılır. Çünkü ifade takıntısının hüküm sürdüğü bir dünyada, algıyı kontrol eden adam her şeye hükmeder. En az konuşan adamın çoğu zaman en çok konuşan olması için bir sebep var. Çünkü sessizlik boş değildir. Anlaşılmaz. Ve çözemediğimiz şeylerden korkmaya başlarız. Ya da daha kötüsü, yansıtmaya başlarız. Carl Jung buna gölge adını verdi. Kendimizin yüzleşmeyi reddettiğimiz taraflarını başkalarında görürüz. Anlam olmayan şeye anlam yüklüyoruz. Niyetler, sebepler, yargılar uyduruyoruz çünkü sessizlik bizi sinirlendiriyor. Bir erkek beğenilme ihtiyacı hissetmiyorsa, kendini kanıtlama isteği yoksa ve duygusal dengesizlik yoksa, insanlar boşlukları doldurur. Onu sadece görmüyorlar. Kendilerini yansımış olarak görürler. Durgunluk ayna olur. Ve o aynada insanlar kendi güvensizliklerini ortaya koyarlar. Daha çok konuşuyorlar. Daha çok çabalıyorlar. Çok fazla itirafta bulunuyorlar. Cevaplamayı asla teklif etmediğiniz soruları sorarlar. Çünkü onlara tutunacak hiçbir şey vermedin. O hiçliğin içinde her şeylerini veriyorlar. İşte çoğu insanın farkına varamadığı sessiz psikolojik savaş. Okunamaz hale geldiğinizde, başkalarının uyum sağladığı çerçeve olursunuz. Seni yakından izliyorlar. Davranışlarını enerjinize göre uyarlarlar. İşaretler, zayıflıklar, ipuçları arıyorlar ama yalnızca dinginlik buluyorlar. Ve o sessizlikte kendilerinden şüphe etmeye başlıyorlar. O şüphe güçtür. Çünkü çerçeveyi eğirir. Artık onlara tepki vermiyorsun. Sana tepki gösteriyorlar. Çoğu insan özgüvenin cesur olmak, görülmek, duyulmak olduğunu düşünür. Ama kontrolsüz cesaret sadece egodur. Ve gizemi olmayan bir varlık kolayca unutulur. İnsanlar anlamadıkları şeylerin peşinden koşarlar. Boşluklara, sessizliklere, bilinmezliklere çekilirler. Gizemi sevdikleri için değil, kesinlik arzuladıkları için. Ve kesinliği reddeden adam mıknatıs olur. İşte bu yüzden duygusal kopuş, sahte değil eğitildiğinde çok güçlüdür. Uyuştuğun için değil, egemen olduğun için. Artık dışarıdaki kaosun elinde değilsin. Anında doğrulama sunmuyorsunuz. Gerginlikten ürkmüyorsun. Boşluğu doldurmak için konuşmuyorsun. Kelimelerin önemli olduğu yerde konuşursun. Bu kısıtlama değer yaratır çünkü nadir olan hatırlanır ve saklanan şey istenir. Modern hayatta bunu her yerde görüyoruz. Toplantılarda hemen cevap vermeyen ama herkesin ondan fikir beklediği adam. Her şakaya gülmeyip, karşısındakinin etkilemek istediği kadına dönüşen kadın. Her fikri paylaşmayan ve paylaştıktan sonra daha ciddiye alınan kişi.